Pop müzik öldü mü? Geleneksel anlamda bildiğimiz pop müzik önümüzdeki 10 sene içinde retro mu kalacak? Günümüz şartları için çok mu eski kaçıyor? Evet, son 2-3 senedir bu tarz konu başlıkları ve tezlerin konuşulduğunu çok daha sık duymaya başladım. Bildiğimiz anlamda pop müziğin öleceği falan da yok. Her bir dönemin en çok dinlenen müzik türleri zamanla evrimleşerek pop müzik seviyesine ulaşır ve ölür. Ölümünden kastım ise insanlar için demode ve sıkıcı olduktan sonra gerçekleşir. 2000'lerde rock müziğin başına gelenle günümüzde hip hop'un başına geldiğini gördüğümüz ile aynı dönüşüm diyebilirim buna. Bir müzik türü çıkar ve herkes için kulağa farklı gelir. Yeni ve genç jenerasyon içlerinde bulunan farklı olma, aykırı olma dürtüsüyle bunu benimser ama eski jenerasyondan insanlar bunu bu kadar kolay kabul etmez. Ve bunu dinleyen gençler için gençlik bitmiş, soytarı bunlar, şeytan işi diye taşlarlar. Ve jenerasyon farkının da gösterdiği şekilde kutuplaşmalar yaşanır. Bu 80'lerde pop müziğin başına gelen şeyle aynıydı. Ya da 90'larda rock, metal veya hip hop müziğine olan şey ile tamamıyla aynıydı. Her neyse, kendi kitlesini oluşturan türler zamanla kitlesini büyütür. Müziğin bir endüstri olduğu son 60 yılda da bunun para yaptığını gören herkes popülerleşmeye başlayan bu müzik türünü alır ve popüler kültüre daha çok satıp para kazanmak adına içini boşaltır ve pop müziğe çevirir. Hip hop'un çıktığı dönemden şu an hizmet ettiği şeye dönüşmesi gibi ya da rock müziğin çıktığı dönemden zamanında yaşadığı dönüşüm gibi. Kendi içinde evrimini gerçekleştiren pop müzikte bayrağı 2020 pandemisiyle birlikte iyice büyüyen hyperpop'a devredecek gibi görünüyor. Yani genel kanı bu yönde. Türün en popüler isimlerine uzun zamandır internet üzerinde maruz kalıyorum. Fakat hyperpop'un belli sınırları ve köşeleri olmamasından ötürü kafamda asla bir yere yerleştiremiyorum. Sonuçta bu da elektronik müzik. Bu da elektronik müzik. Aradaki fark ne ve bu tür neden sürekli her yerde pop müziğin geleceği olarak görülüyor? Konu biraz karışık. Bir konuyu da anlayabilmenin en iyi yolu anlatmak. O yüzden ben de anlatmaya çalışacağım. Melange FM'i dinliyorsunuz. Anlatılabilecek bir şeyler çıksın diye dün sabaha kadar hyperpop dinledim ve kafam biraz hiç iyi fikir değildi. Kimi zaman digicore olarak adlandırılan hyperpop, minimalizmin akımının tam tersine ele aldığı kavramı en abartılı şekilde karakterize etmesiyle 2019 yılında isimlendirilen bir müzik türüdür. Çeşitli kaynaklardan etkilenen hyperpop'un kökenleri çoğunlukla A.G. Cook, Sophie ve Charlie XCX gibi sanatçılarıyla ilişkilendirilir. Bu türle ilişkili müzik, Ağustos 2019'da Spotify'ın A.G. Cook ve 100 Gex gibi sanatçıların yer aldığı çalma listesini adlandırmak için hyperpop ismini kullanmasıyla daha fazla ilgi görmüştür. Aslında 100 Gex başta olmak üzere sanatçılar bu müziği sınıflandırmayı ve formülleri reddetse de son birkaç yılda benzer yaklaşımlara sahip sanatçıların mantar gibi çoğalmasıyla Spotify adının nereden geldiği tam olarak bilinmeyen bu hyperpop etiketini kullanmaya başladı. 2020 pandemisiyle birlikte hyperpop SoundCloud üzerinde tartışılacak trend bir konu haline gelirken insanlar en azından bu sound'u dönemini yansıttığı konusunda hemfikir oldular. Bundaki en büyük sebep ise TikTok başta olmak üzere sosyal medyanın bu absürtlüğü ve aşırılığıydı. Aslında ne kadar sınırları ve tanımlamaları yok gibi görünse de bu türün kendi içinde bir formülü var. Sabaha kadar dinleyince anlıyorsun. Yeter. Aşırı uçuk synth melodiler, autotune'u fazla abartılmış earworm vokaller, aşırı distortion, Y2K, Y2K döneminden kalan nostalji, metalik referanslar, çok kısa şarkı uzunlukları, depresif ve endişeli sözleri parlak ve şirin gösteren bir estetik. Bütün bunları karıştırıp harmanlayınca SoundCloud'da sizin de ekleyebileceğiniz bir hyperpop şarkınız oluyor. Ama tabii ki de tanımlaması bu kadar da basit değil. Çünkü bu aslında 30 yıla aşkın zamandır büyüyen bir internet kültürünün doğurduğu bir alt kültürdür. Kontrol edilmesi ve her bir köşesinde ne olduğu bilinmesi imkansız olan internet, zamanla insanların parasını ceplerinden alabilmenin en iyi yolunun en çok dikkati çekmek üzerine olduğuyla korkunç bir döngüye girdi. Web 2.0 ile birlikte internetin insanların kendi sanal kimliklerini oluşturup kendileri arasında paylaşımlar yapabilmesini ve etkileşim oluşturabilmesini sağlayan sosyal medya ağları ve ticaret yapabilmesini sağlayan siteler sayesinde bu sitelerin sahipleri tarafından insanların dikkatini en çok çeken ve kendinde tutanın en çok veriye sahip olduğu, veriyi elde edenin de en büyük paralara sahip olmasına doğru evrimleşmiştir. Bu kültür para ve kontrol sahibi olmak adına dikkat çekme yarışmasına döndüğü için çok vahşi boyutlara ulaştı. Kullanıcılar bir o siteden bir bu siteye giderken dikkat ve tahammüllerini büyük oranda kaybettiklerini fark etmiyordu. En çok dikkat çeken de tabii ki günümüzün internet mizahını oluşturan en gürültülü, karışık, hareketli olanın etrafında toplanmak gibi bir akım yarattı. Tabii ki insanlara bedava olarak içerik yükleyebilme şansı verilmesiyle etrafta çok fazla içerik oluştu. Bu içerik kaosunun içinde ise sıradan ve sakin postların kendi yerini algoritmalar üzerinde alması çok zordu. Dolayısıyla en çok kendine çağıran, dikkat çeken ve anlaşılmaz içeriklerin önünü açtı. Medyayı bu şekilde ele geçiren kaotik
kaotik durum tabii ki müziği de ele geçirecekti. Ve buna dair absürt türünde doğuracaktı. Ve 2010'ların sonuna doğru bu kaos meyvesini vermişti. Ve 80'ler Amerika'sında başlayan reklamcılık ve sinema sektöründen gelen ve insanların peşini bırakmayan mutluluk illüzyonu pazarlamasıyla bu iş çığırından çıkmıştı. Endüstrilerin ilerleyebilmesi adına üstü kapalı bir şekilde sürekli dayatılan, bir şeyleri tüketirsen daha mutlu olursun düşünceleriyle içleri boşaltılmış bir topluluk çözümün tüketmekte olmadığını görmeyip anlık mutluluk çözümün tüketmekte olmadığını göremeyip anlık mutluluklarından dolayı daha fazlasını, çok daha fazlasını tüketmeye ve kendini kandırmaya devam ediyordu. İçleri boşaltılmış bu algının sonunda ise uç ve aşırı noktalardaki şeylere kadar insanlar itiliyordu. İnsanın bu noktaya itilmesi de endüstrinin bu bilinçaltına işletilmiş mesajlarıyla oluşan bu davranışlarıyla oluşan nerede kalmıştım? Bu davranışlarıyla oluşan bir kültürün doğurduğu bir... Ben ne anlatıyorum ama. Neyse genel olarak hyperpop internetin bir sonucu olarak doğmuş uç ve aşırı bir müzik türü olarak yorumlanabilir. Bence A.G. Cook müzikal anlamda Charlie ile birbirine çok benziyor. Zaten kendisi muhtemelen Charlie'nin prodüktörü. Yani o yüzden geçerli. 100 Gex. Ya bu adamlar aslında bana hyperpop denince aklıma ilk gelen adamlar olduğu için hani bu bile gayet üst sıralardan yeri hak ediyor. Ve gerçekten yaptıkları şey de bence çok orijinal. Biri kadın bu arada onun. Ne dedim, adam mı dedim? Dorian Electra. Yani bu bana nasıl anlatabilirim? Sıradan geldi. Gorset. Bu benim çocukken oynadığım PlayStation araba yarışı oyunlarındaki müziklere benzer müzikte yaptığı için bana çok nostaljik duygular uyandırdı. Sophie. Aralarında gerçekten bu arada en beğendiğim Sophie olabilir. Gerçekten tür içinde en hardcore işler çıkaran bu olduğunu gördüm. Bu da benim bayağı hoşuma gitti. Bir de 3 sene önce galiba balkondan düşüp ölmüştü Atina'da. Bir ay önce de One Direction'daki adam da ölmüş. Ne tesadüf. Charlie XCX. Vallahi bu kadına hastayım. Azure. Türk olmasıyla hiçbir alakası yok. Ben yaptıkları işi çok orijinal buluyorum. Mükemmel. Midwest. Bu Midwest çocuk da Hyperpop'la birkaç türü birleştirip güzel bir tür çıkarmış. Beğendim. Keyifli. Fazla lafa gerek yok. Bu Elon Musk mı? Grimes. Grimes'ı bilmiyorum ya. Ben Grimes'ın genel olarak ne tarzına, ne yaptığı işlere, ya hiçbir şeyine sıcak bakamıyorum ya. Bilmiyorum. Kadında beni çekmeyen bir şeyler var.